Merhaba arkadaşlar. Yeni bir bölümle yine bir aradayız. Bu bölümün haberini size Instagram'dan öncesinde vermiştim. Boyama yapacağız. Hani bugüne kadar çizmiş olduğumuz desenler arasında bir cilt kapağı çalışmıştık. O cilt kapağını sizden bazı edindiğiniz işte pasparto kağıtlarına ya da kendi yaptığınız murakkalara çizmenizi istemiştim. Çizemeyenler için tekrar hatırlatayım nasıl olduğuna dair. Çünkü birkaç arkadaştan mesaj geldi. Hani nasıl yerleştireceğim konusunda kararsız kaldım diye. Ben şemsiyemi de küçük çizdim. A4'ün içerisine bu cilt kapağını yerleştirdim. Nasıl yerleştirdim? A4'üm zaten çok muntazam kesilmiş olduğu için 90 derecelik açılarda ve ölçüleri tam bir A4 yani. Ondan içeriye doğru 4'er santim ölçtüm. Bu benim dışında da birkaç işlem yapacağız daha sonraları. O yüzden bir boşluk bıraktım. İçerisine de istediğim ölçüde bir cilt kapağını çizdim. Dar alanı 6,5 santim yani 13 santim eninde kaç santim yapmışım? 21 santimde uzunluğunda bir cilt kapağı deseni çizmişim. Çizdiğim desen zaten eskiz üzerindeydi. Ben bunun 1/4'ini çizdim. Çizdikten ve kesin yapmaya karar verdikten sonra diğer tarafına simetriğini katladım. Yani bu tarafına şeffaf kağıt olduğundan dolayı bu tarafına arkasından çizdiğim zaman bu desen bütünü olmuş olur. Bunu tekrar katlatıp bu tarafa çizdiğim zaman da bütünü oluşmuş olur. Ben iki tarafına da bu tarafa geçirmedim. 1/2'sine geçirip A4'ümün üzerine işaretlediğim yerlere dikdörtgenimin üzerine koydum. Kağıdımızın 90 derecelik açılarda ve doğru kesintide olduğundan emin değilsek, hani şemsiye çizimini anlatırken sizlere doğru bir dikdörtgen nasıl çizilir çift yönye ile anlatmıştım. Aynı o şekilde çizerek siz kendi zemininizi, kendi ortalamak istediğiniz noktanızı bulabilirsiniz. Buradaki ortalama şeklim zaten A4 içindeydi. A4'üm olmasaydı da cetvellerle ben bunu yapabilirdim. Eskiz kağıdımı güzelce paspartomun üzerine ortalayıp yerleştirdim. Yapışmayan bantım vardı ya hani Scotch marka diye söylemiştim. Onlarla yapıştırdım ve arkasından muntazam bir şekilde çizdiğimde desenim buraya geçmiş oldu. Neden? Çünkü burada kurşun kalemin izleri vardı. İzli olan tarafı kağıdımın üzerine getirdim. Arkasından çizdiğimde de buraya geçmiş oldu. Desenim tamamen burada geçmiş vaziyette. Öncesinde ne yaptım? Bir şey söylemeyi unuttum. Çizmeden önce kağıdımı güzelce tebeşirledim. Böylece fazla yağı varsa ya da boyada bize tutukluk yapacak halleri varsa onlar da gitmiş oldu. Şu anda görüntüde kurşun kalemlerim çok belirgin duruyor. Onları bir hamur silgi yardımıyla, evet hamur silgimi nereye koydum acaba? Fazlalığını alacağım. Hamur silgi böyle oyun hamuru gibi elimizde sıkılıp yumuşayabilen bir silgidir. Normal silgi olarak kullanılmaz, çok fazla etkili değildir. Fazlalık almak için ya da böyle belirgin alanları yok etmek için falan kullanabileceğiz bir silgi. Mesela buradan boyamaya başlayacağımı düşünürsem buradaki fazla kurşun kalem görüntüsünü alırım ki boyanın üzerine kirli bir görünüm bırakmasın diye. Çok da fazla silmeyin. Sildiğiniz zaman da bu sefer desenin gidişatını kaybedebilirsiniz. Evet, kamerayı şimdi yaklaştırıp başlayacağım. Bir önceki bölümümüzde bu arada yazı kenarı deseni üzerine çalışmıştık. Biz desen çalışmalarına devam edeceğiz. Ama boyama faslını benim tatile çıkış zamanımdan öncesinde bitirmek istiyorum. Tatile çünkü daha çok konu olarak anlatacağım bölümleri aktarmak istiyorum. Neyse, burası YouTube'tu zaten, kimse benim tatile gidip gitmeyeceğimi bilmez. Açıklamama gerek yoktu. Ama açıklamış bulundum. Boyamayla alakalı kısımları birazcık halledip tekrar desen yoğunluğuna geçeceğiz. Rumilere geçeceğiz. Yazı kenarı desenini de hallettikten sonra. Şimdi kameramı yaklaştırıyorum.
böyle bir desen. Biraz daha indirelim. El altlığımı da alıyorum ki hem elimin yağı buraya geçmesin, hem desen birbirine karışmasın, hem de kağıdın üzerinde kolay kaydırabileyim diye. Bu bir tavşan derisi. Farklı yumuşak deriler de olabilir. Sularım hazır. Şu anda 2 tane su var yanımda. Biri yaldız için, diğeri de renkler için. Rapido mürekkebim. 802 numara guaj yaldız. Beyaz rengim. Siyah rengim. Ve şimdilik bu bölümlük kobalt rengim. Bu bölümde bize gerekli olacak olan renkler. Fırçalarımı göstereyim. Winsor Newton 7 serisi. Yeni aldım, kutusundan çıkmadı henüz. Winsor Newton bir tane daha var. Bunu kontür için kullanacağım. Ve zemin içinde sentetik bir Da Vinci var. Zeminleri de bununla süreceğim. Hemen yaldızımı açıyorum. Burada yaldız. Paletim küçük küçük renkler ayarlayacağımdan evdeki bitmiş ilaç kutularını böyle küçük renklendirmeleri ayırıyorum. Çünkü çok kullanmadığım zaman direkt atılabilir vaziyette olması için. Zaten çoklu hazırladığım boyaları da daha ziyade kapaklı kutulara yerleştiriyorum ki renk olarak kalsın ve ziyan olmasın diye. Kapaklı kutuları da yine kırtasiyelerden bulabilirsiniz. Plastik, kapandığında hava almayan, dolayısıyla karıştırmış olduğunuz boyayı kurutmayan kutularınız olmuş olur. Paletlerde hem tozlanıyor hem ziyan oluyor. Fazla hazırlamış oluyorsunuz. Bir de yıkama derdi çıkıyor. Bunlar tek kullanımlık iyi olur. Zemin renkleri her zaman biraz fazla gideceği için kapaklı kutularda olursa daha iyi olur. Bu arada testipte yaldızı kullanmıyorum ben hiç. İlk öğrenme aşamalarında çok affedersiniz. Öğrenme aşamalarında kullanmıştık. Onun dışında bir daha kullanmadım ama sizin şimdi kullanmanızın kolaylığı açısından yine yaldızla yapacağım. Aslında bunu altında yapmayı istemiştim. Ama farklı bir hisse olmayın diye, aynı hissi yaşayalım diye ben de yaldızla yapıyorum. Hiç sevmediğim halde sizi düşünüyorum dermişim. Karıştırdık. Böyle fırçanın zorlanmayacağı ama çok sulu olup da zeminin de görünmeyeceği bir kıvamda yaldızımızı karıştırmış olduk. Yaldızla dendanlarımızı ve dallarımızı boyayacağım. Dendanlarımız sadece yaldız değil, farklı renklerde olabilir. Aklınızda bulunsun. Beyaz olabilir, kırmızının tonları olabilir, farklı renklerde yapılabilir. Şu anda çok kafa karıştırmamak için dalları ve dendanları yaldızla tamamlayacağım. Fırçanın ucuna biraz yaldızımı aldım. Bir noktadan başlıyorum. Ben çok fazla silmedim. Çünkü kamerada size görünmezse iyi olmaz diye. İncecik bir dal sürdüm.
İncecik olduğu zaman, şimdi bunun bir de kontürü gelecek. Kontürü kalınlaştırmamak adına çok daha duyarlı davranıyorsunuz. Birazcık kalın yaptığınızda hani kontürle kapatırım hatalarını falan diye düşündüğünüzde bu sefer böyle incelikli kalınlıklı dallar ortaya çıkıyor. O yüzden ne kadar bu dalları ince sürebilirseniz o kadar güzel görünecektir. Tesip sanatında dallar, yapraklar her zaman yaldızla yapılır, altınla. Ya da yapılır demeyeyim, yapılmıştır diyeyim. Çünkü belki sonrasında yine farklı bir uygulama yapmak isteyeceksiniz. Zihinlerinize kısıntı yapmış olmayayım. Çünkü bazen duyduğumuz şeyler hani sanki hayatın olmazsa olmazıymış gibi zihnimize yerleşir. Farkında olmadan. Bir yandan da kamerayı kontrol edeyim. Altını boyaması bundan çok çok kolay ve keyifli. Bu sürülümü bir hoş değil, hiç sevmediğim bir şey yaldız. Pigmentleri çok incelemiyor herhalde. Mesela guaj boyanın diğer renklerini sürerken böyle bir zorlanma yaşamıyorum ama yaldızı sürmesi zor. Buradaki çiçekleri önce de renklendirilebilir. Fakat ben daha çok sonraya bırakırım. Zemin rengi girdikten sonra hangi çiçeği ne renk yapmak istediğimi daha rahat karar verebiliyorum. O konuda serbestsiniz. Çiçekleri ister önceden, isterseniz de zeminleri boyadıktan sonra boyayabilirsiniz. Bu dendanı biraz daha dallardan kalın yapabiliriz.
Şimdilik bu kadarlık yeterli olsun. Şu içteki dendanı da boyayalım. Renk ayrımının olduğu yerler belli olsun. Evet. Fırçamın ucunu temizliyorum. İyice suda çalkaladıktan sonra peçeteye siliyorum. Bir daha çalkalıyorum. Ucunda kurursa boyalar fırçanın ucunu hemencecik bozar. Şimdi kontür fırçamı alıyorum. Bu fırça yeni, inşallah güzeldir. Evet. Rapido mürekkebimi alıyorum. Tabi boyanızı dökerken işinizin üzerinde yapmayın. Sıçrayabilir. Hatta boyanızı da orada tutmayın. Ben ekranda görünsün diye orada tutuyorum. Bir damlacık Rapido mürekkebi döktüm. Yerine koydum. Fırçamı önce bir ıslatayım. Sonra Rapido mürekkebimin içine daldırayım. Bu çok sulu bir mürekkep. Direkt sürmeye kalkarsam çok kalın bir şekilde kağıda akacaktır. Ne yapıyoruz? Birazcık peçeteyle fazlalığını alıyoruz. Daha önce kontür çalışmasını gösterirken de aynı işlemi yapmıştık. Elinizin üzerine de yapabilirsiniz. Ben çok tercih ederim. Dendanlardan başlayalım. Daha kolay görünsün. Ben fırçayı şurada silip elimin üzerine fazlalığını almayı tercih ediyorum. Belli bir kalınlıkta bu kalınlığı koruyarak dendanlarımızı sürüyoruz. Uzun kenarlarda böyle nefesinizi tutarsanız konuşarak yapmak çok kolay olmuyor. Kalbinizi de masaya çok yaslamayın. O da dum dum diye atınca sizi geriye ittiriyor. Kontür çekmek çok kolay bir işlem değil.
tesip tahririnde nüans yapmıyoruz. İncecik çizgiler çiziyoruz sadece. Halkar tahririnde, hani halkar boyamasını göstermiştim bir kağıt üzerine. Nüans yapıyoruz. Çünkü tesipte nüans yaptığınızda zemini sürerken o nüansın kalınlık kısımlarını zemin rengi üstüne mi gelecek, kenarında mı duracak derken böyle bir bozuntuya sebep veriyor. Bozulma oluyor. O yüzden incecik olsun. Eğer neyzenlerin ömrü sayılı nefeslerini fazla üfleyerek kısalıyorsa bizimkisi de uzuyordur. Eğer o mantıkta düşünecek olursak. Bize çok fazla nefes tutuyoruz çünkü. Tahrirlerinizi çekerken dallarınızın etrafına kendinize bir şey belirleyin. İncecik sürdüğünüz dalın tam dış kısmına mı tahriri çekeceğim yoksa üzerinden mi? Yani tam üzerindeki hizadan mı çekeceğim diye. Çünkü o bile farklı bir görünüm sağlıyor. Bir çizgisel ayrımım daha vardı burada. Çizgisel ayrımlar çok güzel. Renk farklılıkları yaratacak desenlerinizde. Bu da üstten geçiririm. Şu da alttan geçsin. Burada bir köşe başlangıç noktamız var desende.
Köşe başlangıcın bu tarafını üstten, bu tarafını alttan, şu tarafını üstten, bu tarafını da alttan geçirdim. Kontrolü gösterdim. İnşallah kamerada da yakın şeyde görünüyordur. Detayda. Kaç dakika olmuş bakalım? 27. Ben YouTube çekimini bir de canlı yayında deneyecektim. Yine unuttum. Çünkü her çekim zaten tek seferde bitiriyorum. Canlı yayında acaba paylaşması daha mı kısa sürerdi diye. Evet, kontrollerimizi bitirdik. Şimdi fırçamı yine yıkıyorum. İyice yıkadım, peçeteye sildim, yıkadım, peçeteye sildim. Şimdi de rengimi ayarlayacağım. Kobalt rengim var. Direkt sürmeyeceğim. İçine birazcık da siyah karıştırmak istiyorum ben. Tek karıştırma fırçası getirseymişim daha iyi olurmuş. Renk çok güzel. İçine çok fazla siyah karıştırmayacağım. Az. Böyle birazcık baygınlık yapalım. Bence çok baydık. Birazcık daha mavi koyuyorum. Fazla karıştı. Bu kıvam, boyanın kendi kıvamı biraz katı. İçine birazcık su ekliyorum. Birkaç damlacık. Yine fırçanın rahat hareket edebileceği gibi yumuşak. Zeminin açık açık sulu sulu kalmayacağı kadar da katı bir kıvam. Böyle bir sahlep kıvamı. Fırçamın ucunu yıkadım. Zemin fırçamı alıyorum. Da Vinci'nin sentetik ince uçlu bir fırçası. Fırçamın ucunu ıslatalım.
Şöyle bir karıştıralım, içine girsin. Hemen bir boya değirmişiz. Bir malzemem var. Onunla nasıl çıkaracağımızı göstereceğim. Cam silgi. Kontürlerin üzerini yemeden, beyaz boşluk bırakmadan tüm boşlukları bu renge boyuyoruz. Fırçanın ucuna boya alıyorum ama böyle her yere dağılacak kadar çok değil. Az da değil. Tam diplere değirdikten sonra sanki yine kontür çeker gibi. Ondan sonra ortalara doğru hafif hafif yayıyorum. Ama fırçamın ucunu boyayı yere değdirerek dağıtmıyorum. Sanki boyanın ucunda fırçanın ucunda fazladan bir damla var. Onu diğer taraflara uzatmasına yardımcı oluyormuşum gibi bir hareket yapıyorum. Fırçanın ucunu yere değdirerek dağıttığınızda hareket olarak çok belli olur. Bizim sürdüğümüz boya o zemin tekrar kendisi gideceği istikamette kaymadan şöyle hafifçe yayılması lazım ki dalgalanma yapmadan eşit miktarda görünüp durabilirsin, kurusun. Biraz ince bir çizimle başladık. Fakat sizi zorlamak ileriye bakış açınızı biraz daha titiz tutacaktır. Çünkü hani öğreniyorum diye kaba kaba boyama teknikleri bence insanı o alışkanlığı uzun süre elinden atamamasına sebep oluyor. Zemin boyama da kontür çekmek gibi çok dikkat gerektiren bir şey. Böyle çok kalkıp oturup yapabileceğiniz zamanlarda yapılabilecek işler değil. Hani ilk başlardan beri diyorum ya mutlaka 16 dakika çalışın. Gününüzü 16 dakikasını zaman içerisinde 18, 20, 30 dakikanızı ayırın diye.
İşte bu boyama fasıllarına geldiğimizde çok daha fazlasını istediğini siz de anlayacaksınız. Çünkü bakayım kaç dakika oldu? 30 dakikayı geçmiştir. Ama şu kadarcık bir alandayız hala. Ve bu kadarcık alanın daha bir sürü işi var. Ama çok rahatlayacağınız, kendinize kalacağınız, güzel anlar. Evet. Devamı bu şekilde. Ben bir köşeyi yapıp paylaşacağım. Sizler de desenlerinizi geçirip ya da bu en son paylaştığım modeli geçirip boyamaya başlayabilirsiniz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.